Coca-Cola'nın özel formülünü hepimiz duymuşuzdur. Şirketin bu gizli formülü gibi birçok başka ticari sırrı da bulunuyor elbet. Peki size bir Coca-Cola çalışanının bu kritik ticari sırlardan birini USB'ye yükleyerek Çin'e götürmeye çalıştığını ve orada bir rakip firma kurmayı planladığını söylesem inanır mıydınız? Ya da yüklediği bu bilgilerin toplam 120 milyon dolar değerinde olduğunu. Başka bir örnek daha verelim. İnternetin belki de en vazgeçilmez oluşumlarından biri olan Google, 2010 yılında oldukça sofistike ve fazlasıyla inatçı bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Saldırganların en belirgin hedefi Çin asıllı insan hakları aktivistlerinin Google sunucularında yer alan tüm bilgileri ve hesaplarına erişimdi. Daha korkutucu olan ve göze batmadan sessiz sakin halledilmeye çalışan hedefleri ise Google'ın kaynak kodlarıydı. İşin ilginç yanı Coca-Cola ve Google'ı hedef alan bu yapı daha birçok ekonomik devi de hedef tahtasına koymuş ve bilinen bilinmeyen sayısız ticari sırrı ele geçirerek piyasalarda bambaşka etkiler oluşturmuştu. İşte tüm bu endüstriyel istihbarat faaliyetlerini, fikri mülkiyet hırsızlığı girişimlerini ve komplike siber saldırıları takip ettiğimizde tüm oklar bizi tek bir kaynağa götürüyor. Uzak Doğu'nun korkulan yapılanması Çin istihbaratı. Özel Büro'nun bu bölümünde Türk tarihinde sıklıkla istihbari faaliyetlerine rastladığımız ancak günümüzde daha ziyade ekonomik sırlar ve siber uzay üzerine faaliyetlerini yoğunlaştırmış olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin istihbarat yapılanmasını ele alacağız. Videomuza geçmeden hemen önce ise sizlerden ufak bir ricam olacak. Videolarımızın daha çok kişiye ulaşması bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Siz de arkadaşlarınızla paylaşıp beğenebilir ve GZT'ye abone olarak Özel Büro serimize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyor ve hazırsanız sizleri videoyla baş başa bırakıyorum. Çin Halk Cumhuriyeti'nin istihbarat yapılanmasını anlamamız için öncelikle ülkedeki ideolojik ve tarihi dönüşümün kurulan istihbarat örgütlerine nasıl etki ettiğini anlayabilmemiz gerekiyor. Kısaca Çin coğrafyasında kurulmuş olan istihbarat yapılarına şöyle bir göz atalım. Bilinen ilk örneklerden biri Qin Hanedanlığı döneminde kurulmuş olan gizli polis yapılanması. Yapılanma M.Ö. 221 ile 206 tarihleri arasında aktif olarak görev yaparken temel amacı doğal olarak baştaki hükümdarı korumak ve istihbarat toplamak olarak belirlenmiş. Hemen sonrasında kayıtlarda karşımıza çıkan ve dikkatleri üzerine çeken yapılanma ise Song Hanedanlığı döneminde kuruluyor. 960-1279 yılları arasında aktif olarak faaliyet gösteren bu istihbarat yapılanmasının temel amacı ise hükümet ve yürütme görevlilerini denetlemek ve devleti yolsuzluktan koruyarak şüpheli isimleri imparatora raporlamaktı. Yetki olarak donatılmış olan bu yapılanmanın kim olduğu fark etmeksizin yolsuzluğa karşı tespit edilen isimleri anında tutuklama hakkı da bulunuyordu. Tabii ki bu tarihi yapılanmalardan bahsederken Çin İmparatorluğu'nun etrafında yer alan Türkler, Moğollar gibi kavimlerle hem diplomatik ilişki kurabilmek hem de istihbari faaliyetlerini bu kavimler ve devletler içerisinde sürdürebilmek adına evlilikler yaptığını da söylememiz gerekiyor. 14. yüzyıla geldiğimizde ise modern Çin istihbaratının temellerinin atıldığı Eunuch Büro adlı yapılanmanın Ming Hanedanlığı altında kurulduğunu görebiliriz. 1368'den 1644'e kadar faaliyet gösteren bu yapının görevi ve faaliyetleri ise günümüz modern istihbarat örgütleriyle neredeyse birebir aynı. Son olarak 1644'te Eunuch Büro'dan bu görevi alan Qin Hanedanlığı Mançu 8 sancak yapısının hem istihbarat hem de askeri görevleri bulunduğunu söyleyebiliriz. 8 sancak yapısının sonu ise Çin devrimi olarak bilinen 1912 olaylarıyla gelmiş oldu. Bu devrimle birlikte Çin coğrafyası o kadar karıştı ki bu karışıklığı ele alabilmemiz için ayrı bir tarih bölümü yapmamız gerekir. Tüm bu karmaşa milliyetçi Çin ile komünist Çin arasında bir iç savaşa dönüşmüş ve 2. Dünya Savaşı'nın da bitiminin ardından Anakara Çin Komünist Parti'nin kontrolüne yavaş yavaş geçmiştir. Nihayetinde 1949 yılı Anakara'nın Çin Halk Cumhuriyeti, adının da Çin Cumhuriyeti bilinen adıyla Tayvan olarak ayrıldığı yıl olmuştu. Bu karmaşıklık içerisinde ise Çin Cumhuriyeti'nin istihbari yapılanması Soruşturma ve İstatistik Bürosu olarak 1928 yılına kadar devam etmiş ve sonrasında Milliyetçi Hükümet'in Politik Departmanı olarak da 1949 yılına kadar varlığını sürdürmüştü. İç savaşın diğer tarafı Çin Komünist Partisi ise 1949'a kadar parti içi istihbarat yapılanması Sosyal İlişkiler Merkez Departmanı ile istihbarat faaliyetlerini devam ettirmişti. Komünist yapılanmanın istihbarat toplama, karşı istihbarat ve bununla ilişkin olarak iç güvenliğin tesisi görevleri de bu departmana verilmişti. Daha sonra departman kendi içerisinden farklı birimleri çıkartarak Çin istihbaratının modern yapısını meydana getirmiş oldu. 1949'da kurulan Halk Güvenliği Bakanlığı departmanın kontraespiyonaj ve iç istihbarat faaliyetlerini devralarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin hem iç güvenlik hem de iç istihbarat birimi niteliğinde faaliyetlerini günümüzde de sürdürüyor. Çin polis yapılanması da bakanlık bünyesinde faaliyetlerine devam ederken bakanlığın özellikle Danwei olarak bilinen işçi birimleri üzerinden tüm Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına erişebildiği ve gereken hallerde onlardan görevler talep ettiği araştırmalarda yer alan bilgiler arasında.
Bakanlığın başında Wang Xiaohong bulunuyor ve toplamda 1.9 milyona yakın çalışanı var. Bakanlık merkez binası da başkent Pekin'de yer alıyor. Sık sık gündeme gelen ve teknolojiye yönelik şüphe uyandıran güvenlik kameralarından yüz tanıma programı ve vatandaş puanlama sistemi gibi birçok teknolojik gözetleme projesi ve bilhassa ülkedeki yabancılara yönelik HUMINT faaliyetleri de Halk Güvenliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Sosyal İlişkiler Merkez Departmanı'nın dış istihbarat faaliyetlerini bünyesinde devam ettirmek ve Çin'in gelişimiyle birlikte destekleyerek daha geniş bir alanda faaliyet yürütmek maksadıyla 1955 yılında Merkezi Soruşturma Departmanı kurulmuştu. Bu departman da özellikle Çin'de yaşanan kültürel devrimin etkisiyle sıklıkla reforme edilmişti. Dönemin de facto devlet başkanı Deng Xiaoping'in girişimiyle 1983'te İç İstihbarat Yapısı'nın kontrespiyonaj birimleri ve Sosyal İlişkiler Merkezi Departmanı'nın faal yapılanmaları bir araya getirildi ve özellikle ABD'de adına haberlerde sıklıkla rastladığımız Devlet Güvenlik Bakanlığı kurulmuş oldu. Yapılanmanın merkez binası Pekin'de bulunuyor ve başında da eski Çin Komünist Partisi Merkezi Politik ve Hukuki İlişkiler Komisyonu Başkanı 2022 yılı itibariyle de Devlet Güvenlik Bakanı Shen Yixing bulunuyor. Bakanlığın toplam 110 bine yakın çalışanı var. Bunların 10 bininin merkez yapı içerisinde, kalan 100 binin ise farklı bölgeler ve görevlere dağıtılmış olduğu düşünülüyor. Bu bakanlık istenilen ülkede network geliştirmeleri, kendi akademik ve kariyer hedefleri doğrultusunda ilerleme kat etmeleri, istenilen noktalarda sürekli istihbarat toplamaları ve belli görevler dahilinde ise o ülke içerisinde dezenformasyon faaliyetleri yürütmeleri ya da dış politikayı etkileyecek faaliyetlerde bulunmaları için bu uzun dönem ajanları kullanıyor. Özellikle Deng Xiaoping'in girişiminin ardından Çin istihbarat yapısı içerisinde diplomatik görevlilerden ziyade basın mensuplarının ve iş hayatında belirli noktalara gelebilmiş kişilerin tercih edildiği de biliniyor. Özellikle siber güvenlik bağlamında da sıklıkla faaliyet gösteren Devlet Güvenliği Bakanlığı'nın Çin Halk Ordusu ile de oldukça yakın ve teknik bağlantılar içerisinde olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Çin ordusunun ikinci departman olarak da bilinen bir askeri istihbarat departmanı da bulunuyor. Bünyesindeki birinci büro daha ziyade Tayvan, Hong Kong ve Macao özel idare bölgesinde HUMINT faaliyetleri yürütmekle görevliyken ikinci büro ise elde edilen bu bilgilerin koordinasyonu ve analiziyle ilgileniyor. Birinci büronun aynı zamanda silah ticareti, gerilla savaş teknikleri eğitimi, Angola, Tayland, Afganistan gibi bölgelerde daha önce gerçekleştirilen ayaklanma teşviklerini destekleme gibi birçok faaliyeti de bulunuyor. Şimdi gelelim videomuzun başındaki Coca-Cola ve Google meselesine. 2022'de ABD'nin Michigan eyaletinde kimya alanında doktora mezunu Çin asıllı Shannon Yo, ticari sırları çalmak, endüstriyel istihbarat ve elektronik dolandırıcılık suçlarından ötürü tam 168 ay yani 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Shannon Yo'nun hikayesi aslında yalnızca rastgele bir suçlu hikayesi olmaktan ziyade Çin'in bilhassa Batı dünyasında yer alan büyük firmalara yönelik endüstriyel casusluk faaliyetlerini de gözler önüne seren bir hikaye. Kendisi Coca-Cola için kimya mühendisi olarak çalışanlardan biriydi ve FBI tarafından takip edilerek ABD'yi terk etmek üzereyken yakalandığında yanında $4.000 dolu bir el çantası ve bir harici disk bulunmuştu. Vakit kaybetmeksizin Yo FBI tarafından sorguya alındı. İddia ettiğine göre kendisi yaşlı annesini ziyaret etmek için Çin'e gidiyordu. Ancak işin aslı elindeki harici disk incelendiğinde ortaya çıkmıştı. Doktor Shannon Yo annesini ziyaret etmek üzere Çin'e giderken yanında Coca-Cola'nın sunucularından illegal bir şekilde alınmış olan ve kola ile kola kutusu arasında yerleştirilerek bir çeşit kimyasal astar görevi gören $120 milyon bir ticari sır bulunduruyordu. Arka plan araştırıldığında Çin hükümeti tarafından oluşturulan 1000 yetenek programına Yo'nun başvurduğu ve bu program dahilinde daha önce birçok ticari sırrın Amerika'da çalışan Çin asıllı kişiler tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'ne sızdırıldığı tespit edilmişti. Hatta öyle ki Çin ile bir bağlantısı olmadığını iddia eden Dr. Yo, Çin'de yer alan ve bu kola kutuları üzerine faaliyet gösteren Wei Hai Xinhong firmasıyla bilgileri sızdıracağına dair bir sözleşme imzalamış ve bu sözleşmenin bir örneğini FBI ele geçirmişti. Tabi Dr. Yo'nun hikayesi münferit bir hikaye değil. Daha önce Google dahil birçok teknoloji devinin de Çin askeri istihbarat yapılanması dahilinde faaliyet gösteren gelişmiş sürekli tehdit gruplarının faaliyetlerine maruz kaldığı da biliniyor. Saldırıya uğrayan firmalar arasında Adobe, Akamai, Yahoo ve Symantec gibi global firmalar bulunurken temel amacın kaynak kodlarına erişmek ve mümkün olduğu halde bunları değiştirmek olduğu tespit edilmişti. Hatta saldırganların Google sunucularında yer alan bazı insan hakları aktivistlerinin bilgilerinin çalınmasına yönelik faaliyetler gösterdiği ve fikri mülkiyet haklarına zarar verdiği de görülmüştü. Bu minvalde Google saldırıların gerçekleştiği 2010 Aralık ayından bir ay sonra Çin'deki faaliyetlerini gözden geçirerek ülkeden çekilmek
edilme ihtimallerinin olduğunu dahi duyurmuştu. Tıpkı bu endüstriyel istihbarat faaliyetleri ve siber saldırılar gibi günümüzde de devam eden sayısız faaliyeti örnek göstermemiz mümkün. Bu minvalde diyebiliriz ki her bir istihbarat yapılanmasının odaklandığı faaliyet dalı farklı olduğu gibi Çin istihbaratının da özellikle daha önce bahsettiğimiz Xiaoping'in getirdiği dönüşümle odaklandığı nokta ekonomik ilerleme için yürütülen istihbarat faaliyetleri ve siber uzay olmuştur. Tabii bu yaşananlar ister istemez birçok Çin menşeli ürünün ve uygulamanın da şüpheli gözler altında incelenmesine neden oldu. Örneğin son olarak ABD'nin Montana eyaletinde şahsi telefonlarda TikTok kullanımı yasaklanırken birçok üniversite ve devlet kurumunda da iş yapılan telefonlarda bulunması ve yalnızca ABD ile sınırlı değil birçok Avrupa devletinde de benzer kısıtlamalar getirilmesi söz konusu olmuştu. Peki sizce Çin, TikTok, Xiaomi, Huawei ve benzeri teknoloji şirketleri vasıtasıyla dünyayı dinliyor, izliyor olabilir mi? Özel Büro'nun bu bölümünde özellikle endüstriyel istihbarat alanında gerçekleştirdiği operasyonlarla adını duyuran Çin istihbaratını inceledik. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi ve Özel Büro'nun bir sonraki bölümünde görmek istediğiniz istihbarat yapılanmasını yorumlarda belirtmeyi ve serimize destek olmak için GZT'ye abone olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Coca-Cola'nın özel formülünü hepimiz duymuşuzdur. Şirketin bu gizli formülü gibi birçok başka ticari sırrı da bulunuyor elbet. Peki size bir Coca-Cola çalışanının bu kritik ticari sırlardan birini USB'ye yükleyerek Çin'e götürmeye çalıştığını ve orada bir rakip firma kurmayı planladığını söylesem inanır mıydınız?